İnsanlık tarihi boyunca dünyanın pek çok bölgesinde yerleşim yerleri kuruldu. İnsanlar yerleşik hayatta ihtiyaçları gereği yapılar ve eserler inşa ederek dünyaya izlerini bıraktılar. Fakat kendi elleriyle inşa ettikleri bu şehirleri terk etmek zorunda kaldıkları zamanlarda oldu. Bu ayrılıkların sebebi kimi zaman herkesin hayatında büyük yıkımlara neden olan savaşlar olurken, kimi zaman ise doğal afetler oldu. Günümüzde hayalet şehirlere dönüşen bu bölgeler tüm yaşanmışlıkların izlerini taşırken diğer yandan da ürpertici manzaralar oluşturuyor. Birçoğu ürkütücü görünse de turistik açıdan cazibe merkezi haline getirilenler de var. Tüm yaşanmışlıkların arasında dolaşırken kendinizi o zamanlara ışınlanmış gibi hissedeceğiniz hayalet kasabalarını, dünyanın en ıssız, terk edilmiş şehirlerini merak ediyorsanız bu videomuz tam size göre. İşte dünyanın en ıssız 8 hayalet şehri. Kolmanskop, Namibya. Kolmanskop, Afrika'nın güneybatısında yer alan, Namibya'nın batı kıyılarında, çölün ortasında yer alan bir hayalet kasaba. Oysa elmasın yarattığı Kolmanskop bir zamanlar havalı, canlı ve eğlenceli bir kasabaydı. Elmaslar sonsuza kadar yaşayabilir, ancak aynısını o elmasların bulunduğu Kolmanskop için söylemek zor. Namibya'nın Alman sömürgesi olduğu zamanlarda eski Kiberli tren yolu işçisi Zacharias Levala doğru yerde, doğru zamanda olan şanslı bir adamdı. Lüderitz'in doğusunda küçük bir demiryolu işçisi olarak çalışırken kumlar arasındaki parıltının elmas olduğunu ilk olarak o fark etmişti. Şimdilerde pek işe yaramasa da buluşu pek bir yaratıcıydı o zamanlar. Ay ışığı çıktığında bekleyip çölde savrulan kumlar arasında elmasların parıldamasını bekliyordu. Sonrasında ise gidip topluyordu. Elbette haberler hızla yayıldı ve birkaç ay içinde tüm binlerce hektarlık alandaki elmaslar hemen talan edildi. Sonrasında Alman yetkililer hızla bölgeyi yasaklı bölge ilan ettiler ve tüm hakları Deutsche Diamanten Gesellschaft'a devrettiler. Elmasa olan ilginin sonucunda küçük olsa da çok canlı bir kasabanın doğmasına yol açtı. Bakkal, kasap, fırın, mobilyacı, gazozcu, günlük buz ve atıştırmalık yiyeceklerin satıldığı dükkanlar, bowling pistleri, halk havuzu, dev bir kompleksin içinde tiyatro ve her akşam sergilenen orkestra eşliğinde müzikler gibi şu anda hayali gibi gözüken bir hayat o zamanlar her gün yaşanan olaylardı. Hiçbir masraftan kaçınmayarak kurulan şehirde taze su 270 kilometre uzaklıktan demiryolu vasıtasıyla dev tanklarla taşınıyordu. Peynirler ise Fransa'dan geliyordu. Hatta tam teşekküllü bir hastane ve ülkenin ilk röntgen cihazı da yine bu kasabadaydı. Hepsinin ötesinde maden işletmecileri için bile olağanüstü denebilecek binalar yapılmıştı. Söylendiğine göre de şehrin en zengin olduğu dönemde sokaklardaki kumları temizlemek için her gün özel ekipler görevlendiriliyordu. Parlak zamanların sonu uzak olmadı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra düşen elmas talebi ve rezervleri tükenmesi saman alevi gibi parlayan bu şatafatın yok olmaya yüz tutmasına yol açtı. Zacharias'ın muhteşem keşfinden 30 yıl kadar sonra çok daha zengin rezervler Ornayemut'ta keşfedildi ve tüm kazı ekipmanları ve işçiler o tarafa yönlendirildi. İnsanlar yavaş yavaş kasabayı terk etmeye başladılar. 1956'ya gelindiğinde son olarak hastane de kapanıp geride kalan son yaşayanlar da çantalarını yüklenip kasabayı terk edince kesin olarak terk edilmiş oldu. Kolmanskop artık hayalet bir kasabaydı. Kolmanskop'un eski mutlu günleri tarihe karıştı. Metal konstrüksiyonlar çürümeye başlayınca çatılar çöktü. Duvarlar yıkılmaya ve sokaklar kumun altına gömülmeye başladı. Kırık pencerelerden içeri süzülen kum taneleri arasında ölü gibi kayboldu. Şampanyasız günlerin geçmediği, yıl boyu süren canlı atmosferin artık esamesi bile okunmuyordu. Artık orası bir hayalet kasabaydı. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Eskiden cennet kelimesiyle aynı cümle içinde kullanılan Maraş yani varoşa, ünlülerin ve varlıklı insanların tatil yeriydi. Maraş, savaştan önce Marilyn Monroe, Sophia Loren, Brigitte Bardot'a kadar birçok ünlü ismi ağırlamış bir yer. Eski günlerinden eser kalmayan, zamanında modern mimarisiyle adından söz ettiren, lüks tatil turizmi deyince ilk akla gelen yerlerden biri olan Maraş, artık günümüzde hayalet şehir olarak anılıyor. Adanın deniz tarafında olduğu için boydan boya plajları olan Maraş, 1970'lerde adanın toplam otel sayısının %50'sinden fazlasını barındırıyordu. Peki bu altın çağını yaşayan bölgede ne oldu da şimdi hayalet bölgeye dönüştü?
dönüştü. 14 Ağustos 1974 sabahı başlayan 2. Kıbrıs Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler askerlerinin haricinde sivil halka kapatıldı. Halk, harekat sonrasında evlerini ve dükkanlarını arkalarında bırakmak zorunda kaldı. O sabahtan sonra zaman adeta durdu. Canlı ve cıvıl cıvıl olan şehir derin bir ölüm sessizliğine büründü. Adayı ikiye ayıran yeşil hat, tampon bölgesinde bulunan Maraş, Avrupa'nın milyoner iş adamlarına dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaparken 4469 ev, 143 resmi daire, 9 kilise, türbe ve mezarlık, 8 okul, tüm eğlence merkezleri ve tesisleriyle karanlığa bürünüp hayalet şehir olmaya terk edildi. Günümüzde içerisinde Birleşmiş Milletler'e ait bir adet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ise 6 adet bina verilmiş durumda. Tabi sadece askeri ev kullanmak için. Bölgeye sadece askeri görevliler ve ordu evinin yanındaki kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler giriş çıkış yapabiliyor. Bunun haricindeki tüm giriş çıkışlar yasak. Bölgeden araçla geçişlerde bile belirli kurallar var. Belirli bir hızın altına düşmeden ve arabayı durdurmadan gitmek zorundasınız. Bugün bölge tüm binalarıyla, anılarıyla ve her şeyiyle kaderine terk edilmiş. Savaş sonrası yaralarını saramamış bir şekilde tek başına bekliyor. Belki bir gün insanlar anlaşmazlıklarını geride bırakıp bölgeye hak ettiği itibarı geri verirler. Fukushima, Japonya. Çernobil nükleer faciasını sizlere anlatmıştık. Ayrıca o videoya kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Çernobil nükleer faciasının bir benzeri de 2011 yılı Mart ayında Japonya'nın Fukushima kentinde yaşanıyor. 1971 yılında faaliyete geçen Fukushima nükleer santrali 9.0 şiddetindeki deprem ve ardından oluşan tsunami sebebiyle önlenemez bir faciaya yol açıyor. Fukushima, Tokyo'dan 300 km uzakta ve Pasifik'e kıyısı bulunan bir kent. Denize olan kıyısı sayesinde nükleer santral inşasına uygun bulunmasının ardından yaşanan felaketle birlikte günümüzde tek bir insanın bile yaşamadığı bir hale bürünmüş. Çernobil'deki durumun aksine Fukushima'daki patlamanın nedeni deprem yüzünden aşırı derecede ısınıp eriyen nükleer reaktörün olduğu biliniyor. Söz konusu nükleer patlamadan önce tarım cenneti olarak bilinen Fukushima'dan facia nedeniyle 300 binden fazla kişi göç etmiş. Suların radyoaktif maddeden zehirlendiği, toprağında bir daha hiçbir tarım ürünün yetiştirilemeyecek olması nedeniyle Fukushima'da insan yaşamı sona ermiş. Hala nükleer felaketin izlerini taşıması sebebiyle bölgeye hiç kimsenin ayak basmasına izin verilmiyor. Ayrıca Fukushima felaketini daha detaylı anlatmamızı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Hashima Adası, Japonya. Japonya'nın güneybatısındaki Nagasaki kıyısında bulunan Hashima Adası bir zamanlar 5000'in üzerinde nüfusun yaşadığı hayat dolu bir yerde. Sonrasında ise nüfusun tamamı 1970'lerde burayı terk etti. Harabe görüntüsüyle nükleer bir felaket yüzünden terk edilmiş gibi görünse de adanın boşaltılma hikayesi bambaşka bir nedene dayanıyor. 19. yüzyılda sanayinin giderek geliştiği Japonya, 1890'da Hashima'da kömür madeni keşfedilince burayı maden ocağına dönüştürdü. Mitsubishi sonrasında kömür ocağının işletmesini satın aldı. Maden işçileri burada çalışmak için aileleriyle birlikte adaya yerleştiler. Maden ocağının derinliği denizin 660 metre altına kadar uzanıyordu. Giderek artan nüfus 5000'in üzerine çıkınca o dönem dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi halini aldı. Büyük binaların dikilmeye başlandığı adada hastane, alışveriş yerleri, çocuk parkı gibi tesisler de kuruldu. Zamanla sanayinin ham maddesi değişerek kömürün yerini petrol almaya başladı. Kömür kullanımı neredeyse tamamen durunca maden ocağı da kapatıldı. Ada halkı için artık orada yaşamanın bir anlamı kalmamıştı ve 1970'lerde ada tamamen terk edildi. Hashima'da binalar giderek çürümeye başladı ve ev eşyaları paslandı. Binalar şiddetli bir depremle yıkılmış görüntüsü aldı. Bitkiler binaların arasında yükselmeye başladı. Bir kimsenin bile yaşamadığı hayalet şehre dönen adada tek hareketlilik kıyıyı aşındıran dalgaların sesi oldu. Sanji City, Tayvan. Bir yer düşünün, ülkenin turizm gelirine katkı sağlaması umuduyla farklı tasarımı ve özellikleriyle ön plana çıkarak dünyanın her yerinden ziyaretçileri kendine çekmesi için inşa ediliyor. Dikkat çekici tasarımı ve zengin kitlelere hitap eden kalitesiyle kısa sürede ülkeyi daha iyi bir yer haline getireceği düşünülüyor. Fakat buna rağmen inşasına başlandıktan 2 yıl sonra hayalet bir kasabaya dönüşmek zorunda kalıyor. İşte karşınızda Sanji.
Tayvan'da bulunan Sanzi kenti, dünya çapında UFO evler olarak tanınan, inşa edilmeye başlandığı 1978 yılının tasarımlarına göre zamanın ötesinde mimarisiyle dikkat çeken bir kent. Adını aldığı UFO benzeri daireleri ve yapısıyla dönemin en çok umut vaat eden bölgelerinden biri olarak düşünülse de, kentin inşası yaşanan aksilikler sonucu dünyanın üzerinde birçok örnekte görüldüğü gibi yarım bırakılmak zorunda kalınmış. Günümüzde terk edilmiş ve ürpertici görünen hayalet kasabalardan birine dönüşen Sanzi, şimdilerde meraklıların ve fotoğrafçıların rağbet gösterdiği bir yer haline gelmiş bulunuyor. Kentin inşasına 1978 yılında başlansa da henüz yapılar ortaya bile çıkmamışken inşaat firması işi bırakarak projeden geri çekilmiş. Ardından başka firmalar ekibe dahil olsa da hepsi bu projeden kaçarcasına uzaklaşmış. Bunun en büyük nedeni ise inşaat çalışmaları sırasında birçok iş kazasının meydana gelmesi ve ölümlerin yaşanması. Üstelik bu kazaların birçoğu imkansız denebilecek şekillerde gerçekleşerek kimsenin bu UFO evler için çalışmaya göze alamayacağı bir hikaye meydana getirmiş. Zaman geçtikçe Sanzi'nin inşasına devam etmeye çalışmak neredeyse imkansızlaşmış. İş kazası ölümlerinin ve hatta intiharların ardından yatırımcı firmaların sırasıyla iflas etmesi bu kazaların üzerine tuz biber olmuş ve projenin aksamasına ortam hazırlamış. Gün geçtikçe Sanzi efsanesi halk arasında dilden dile yayılarak hikayeye farklı bir boyut gelmesine ve bölgenin lanetli ilan edilmesine yol açmış. İnşaat çalışmalarında ölen kişilerin hayaletlerini duyduğunu ve gördüğünü anlatanlar alanı hayaletli bir yer olarak mimlemiş. Bununla birlikte inşaat çalışmaları sırasında bölgede bulunan toplu bir mezar da bu hikayeyi destekleyerek daha ürpertici bir hale getirilmiş. Tüm bunların sorumlusu ise birçok kişiye göre sadece bir ejderha heykeli. Bu evlerin inşasına başlamadan önce yıkılan beton ejderha heykelinin ruhunun bölgeye musallat olduğuna inanan halk, tüm bunların o heykel yıkıldığı için gerçekleştiğine inanır olmuş. Yani bir zamanların umudu olan Sanzi, yıllar boyunca kimsenin önünden geçmeye bile cesaret edemediği bir yere dönüşmüş. Oura-du-Sous-Glen, Fransa. Oura-du-Sous-Glen için terk edilmiş yerleşim demek ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Zira buradaki insanlar kendi iradeleri dışında bir sebepten dolayı burayı boşaltmışlar. 10 Haziran 1944'te Nazi subaylarının oluşturduğu Waffen-SS adı verilen Tugay tarafından kasabada yaşayanlar topluca öldürülüyor. Katledilen toplam 642 kişiden 207'sinin çocuk olduğu bilgisi, burada yaşanılan trajedinin ne kadar büyük boyutlarda olduğunun acı bir göstergesi. Kent meydanında öldürülen 642 kişinin ardından birkaç saatlik kısa bir zaman dilimi içerisinde de kasabadaki tüm yaşamsal faaliyetler son buluyor. Zamanında sokaklarında çocukların oynadığı ve halkın huzurla yaşadığı Oura-du-Sous-Glen, Nazilerin işgali altına girerek ve daha sonra da tarumar edilerek günümüzdeki terk edilmiş haline bürünüyor. Hiç kimsenin yaşamadığı bu hayalet kasaba, savaşın üzerinden yıllar geçtikten sonra adeta açık hava müzesi haline getirilerek savaşın gerçek yüzünü görmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor. İnsan vahşetinin tüm çıplaklığı ile gözler önüne serildiği bu kasaba, üzücü hikayesiyle dünya üzerinde görülmeye değer yerler arasında bulunuyor. Baskında yanan araçlar ve binalar o gün bugündür olduğu gibi durmakta. 1944'ten beri savaşın cani tarafını hatırlatması için müdahale edilmeyen alan görenleri derinden etkilemektedir. Burayı ziyaret edenlerden bölgeyi gezerken sessiz olmaları ve şehitlerin ruhlarını rahatsız etmemeleri istenmektedir. Centralia, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri. Bir yangın en fazla ne kadar süre devam edebilir? Bir hafta, bir ay ya da bir yıl. Centralia kasabasındaki yangın 27 Mayıs 1962'den beri terk edilmiş kömür madeni tünellerinin derinliklerinde tüm şiddetiyle devam ediyor. 27 Mayıs 1962, Pensilvanya'da bulunan 1866 yılında kurulmuş küçük kömürcü kasabası, Centralia kasabası sakinleri için sıradan bir gündü. 2000 civarı sakini bulunan kasaba, ertesi günün anma günü etkinlikleri için hazırlıklar yapıyordu. Bu esnada yetkililer temizlik için kasaba çöplüğündeki çöp yığınının kaldırılmasını istemişti. Bunun en kolay yolu da elbette çöpleri yakmaktı. Ancak aslında bunun hiç de iyi bir fikir olmadığı kısa süre içinde anlaşılacaktı. Centralia'nın çöplüğü birçok terk edilmiş kömür madeni gibi içinde hala bolca kömür olan eski bir madenin üstüne kuruluydu.
O gün alevler çöpleri tutuştururken Centralia'nın altında bulunan labirent biçimindeki dehlizlere ve kömür cevherlerine de ulaştı. Burada bulunan kömürü düzenli bir biçimde yakarak ısı, is ve ölümcül karbon monoksit saçmaya başladı. Centralia halkı yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiyeciler yer altındaki alevlerin üstüne su sıktılar ve kille ateşi boğmaya çalıştılar. 1962 ile 1978 yılları arasında hükümetler yangını kontrol altına almaya yönelik tedbirlere 3,3 milyon dolar harcadı. Ancak bu tedbirler çoğunlukla başarısız oldu. 1983 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri Madencilik Ofisi yangını tamamen söndürmenin tahmini olarak 663 milyon dolara mal olacağını belirtmişti. Orman yangınları ve zehirli dumanlarla ilgili endişeler nedeniyle ABD Kongresi bir yıl sonra yangından etkilenen iş yerlerinin ve konutların taşınması için 42 milyon doları vermeyi onayladı. 2020 yılı itibariyle hayalet kasaba olarak kabul edilen 155 dönümlük ilçede yalnızca 10 kişi yaşıyordu. Ancak yangın ilk başladığında Centralia'da 1100 ila 1200 kişi arasında kişi yaşadığı tahmin ediliyor. Centralia'daki zemin artık eskisi kadar sıcak değil, çünkü yangın yüzeyden uzaklaşıp yerin derinliklerine ilerlemiş durumda. Bölgede toksik gazlar yayılmaya devam ediyor. Ancak duman ilk başlarda olduğu kadar sık görülmüyor. Uzmanların tahminleri yangının alevlerin önünde 10 yıllarca tüketeceği yakıt olduğu göz önüne alınarak 50 ila 250 yıl içinde söneceği biçiminde. Yani Centralia daha uzun süre yanmaya devam edecek. Chaitén, Şili. Şili'de yer alan Chaitén adlı kasaba, 2008 yılında meydana gelen şiddetli volkanik patlama yüzünden bir gece gibi kısacık bir süre içerisinde boşaltılarak kaderine terk edilmiş. Volkanik patlamadan önce kasabadan insanların ayrılması sağlanmasaydı büyük çapta ölümlerin yaşanacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Kasabanın neredeyse tamamını nüfuz edecek şekilde oluşan volkanik patlama sonucunda tüm kasaba toprağının küle dönüştüğü biliniyor. Söz konusu doğal afetten önce Chaitén 10.000 kişilik nüfusa sahip olan önemli bir liman kenti iken günümüzde hiç kimsenin ayak basmadığı bir hayalet kasaba halinde. 2008 yılındaki patlamanın ardından her an yeni bir volkanik olayın oluşması tehlikesiyle karşı karşıya olunması nedeniyle Chaitán'e yerli halkın geri dönmesine izin verilmiyor. Bu riskli durum sebebiyle Chaitén kenti orijinal konumuna 10 kilometre kadar uzakta olan daha güvenli yeni bir yer üzerine yeniden kurulmaya başlanmış. Volkanik patlamanın nispeten daha yakın geçmişte meydana gelmesi ve her an yeni bir patlamanın oluşması riskine bağlı olarak Chaitán'e turist girişi de yasak. Tüm kentin lav tabakası altında kalması yüzünden oksijenin yaşamsal oranlar altına düşmesi sonucunda yalnızca gaz maskesi takmak suretiyle bu hayalet kasabaya ayak basılması mümkün. Bu durumda Chaitán'in kelimenin tam anlamıyla bir hayalet şehir oluşunu doğruluyor. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Orta Doğu'nun en küçük ve en ilginç ülkelerinden birisi olan Lübnan ülkesi belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.